Natureland Travel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Rize Çamlıhemşin'deyiz. Tarderesi Buluş Şelalesi'ni gezeceğiz. Yaklaşık 3 kilometre bir yürüyüş yolumuz var. Hadi başlayalım. Gördüğünüz biletler içeri girerken alınmak zorunda. 3,5 litre 3,5 TL gibi bir sembolik ücreti var. Biletleri aldık. 3 kilometrelik yürüyüşe başladık. Şu an yaklaşık 30-35 derece civarında. Nemle beraber belki de 40'ı falan buluyor. Bunaltıcı bir hava var. Ama bu yürüyüş yolunun şöyle bir artısı var. Gördüğünüz gibi etraf ağaçlarla kaplı. Birçok yerde gölgede yürüyorsunuz. Bu da sıcaklığı büyük ölçüde engelliyor. Bir rahat yürüyüş sağlıyor. Sol tarafımızda yoğun şekilde akan Tar Deresi var. Şu an görünmüyor görüntü ama biraz sonra açıldığı zaman gösteririm size. Oradan bir hafif bir esinti geliyor. Ağaçlar kapatıyor. Rahat bir yürüyüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yol oldukça geniş. Aslında taşıt trafiğine açılabilir. Ama açılmamış. Bence doğru bir karar alınmış. Çünkü taşıt trafiğine açılsa bura bu kadar temiz kalmaz. Az önce söylemiştim. Her deniz aynen böyle solumuzda huzur verici şekilde akmaya devam ediyor. Yaz kış muazzam soğuk. İnşallah biraz sonra o derenin soğuklarına gireceğiz. Karadeniz'in birçok yerinde bu tarz yapıları çok görebilirsiniz. Arazinin eğiminden dolayı teleferik mantığıyla yük taşınabiliyor bunlarla. Küçük bir tavsiye. Bu yoldan geçerken hızlı hareket etmeye gayret edin. Ara ara taş ve kaya parçaları düşebiliyor. Şehrin dibine geldik. Arkadaşlar Tar Şelalesi'ne geldik. Şimdi et mühürleyeceğiz. Et mühürlemeden önce etlerimizi marine edeceğiz. Bunun için ayçiçek yağımız, karabiberimiz, deniz tuzumuz var. Ne yazık ki kekik arabada kaldı. 3 kilometre geride kaldı. O yüzden kekik kullanamayacağız. Basitçe göstereyim. Önce etin bir tarafını yağlayacağız, tuzlayacağız, karabiberleyeceğiz. Diğer tarafını reçek yapacağız. 45 dakika, 1 saat bekleyeceğiz. Duruma göre 3 saat, 5 saat bekleyebilirsiniz. Ne kadar fazla beklerseniz et o kadar daha yumuşar. Şimdi marine etmeye başlayalım. Arkadaşlar etimizi yaklaşık 1 saat marinede beklettik. Kıvama geldi. Şimdi tavamızı tüpün üstüne koyduk, kızdırdık. Bunun için önemli olan birim şu: elimizi tavanın üstüne koyduğumuz zaman 5'e kadar bekleyeceğiz. Eğer 5'e sayıp kadar bekleyemiyorsak tava kızmıştır. Şu an biz 5'e kadar öyle sayıp bekleyemiyoruz. Tavamız yeteri kızgınlığa ulaştı. Yapacağımız her hareket sayılı olması lazım ki etimizin suyu kaybolmasın. Sesi duyuyorsunuz. Eti bekleteceğiz. Tava eti bırakana kadar, mühürlenene kadar bekleyeceğiz. Elimi şöyle maşa yardımıyla şöyle hafifçe temas edin. Eti tava bıraktığı zaman çevirebilirsiniz. Şu an çevirmiyoruz, bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi kontrol ediyoruz. Et bıraktığımızda gördüğünüz gibi tavaya yapışmıyor. Tek hareket bırakıyorum yine. Aynı şekilde şuradan bakıyorum. Gördüğünüz gibi eti tava bırakmış. Arkadaşlar şimdi kontrol ediyoruz. Eti bırakıyor mu diye. Gördüğünüz gibi herhangi bir yapışma yok. Etimiz istediğimiz kıvama geldi. Alıyoruz buraya tahtamıza. Etimizi böyle çevirelim. Burası biraz akılsın. Şu şekil alalım. Sürmene bıçağımızla beraber şu şekil keselim etimizi. Elimizi biraz yakıyor.
Gördüğünüz gibi etin suyu içinde. Afiyet olsun. Biz yemek yerken sizi yaklaşık 250 metre yüksekliğe sahip Bulut Şelalesi'nin güzelliğiyle baş başa bırakıyoruz. Natureland Travel olarak bugünkü Kar Deresi Bulut Şelalesi gezimizin sonuna geldik. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol.